Merhaba hanımlar. Ebebek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel hırka modeliyle geldim. Beraber öreceğiz inşallah. Çok basit. Biraz uzun. Çünkü bayağı bir işlemleri var. Sadece kısa teknik bilgileri gerekli. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü çok detayı var. Burada pile kısmı var. Burada sık iğne yelpazesi var. Kapşon yapımı var. Kapşon birleştirme var. Koltuk altı var. Hani bayağı bir aşamalı hırka. Kolaylıkla yapabileceksiniz. Çiçek yapımını da başka bir videoda anlatacağım. Onu hırkayı paylaşır paylaşmaz onu da hemen paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar hırkanın önce ipine gelelim. Kartopu Baby One kullandım. Bebek ipi. Anti peeling serisi biliyorsunuz. Kod olarak da Color K259 Lot 1520 kod olarak bu rengi illa istiyorsanız. Bir de Nakolik Baby ile örebilirsiniz. Çok güzel bir ip. Bir de Alize Baby Best Himalaya Bebe Lux ipleri var. Onlar anti peeling serileri. Verdiğim ölçülerle tutar bu ölçü. Hırkanız tutar. Şimdi arkadaşlar ben 2 yaş çalıştım. Omuzdan etek ucu 45 santim. Kapşonda 25 santim. Omuzdan kapşon boyu da 25 santim. Sizin için en güzel ölçü çocuklarınızın hırkası, kazağı. Hani onlar elinizde olsun. Çünkü kolunu, uzunluğunu hırkayla ölçü alıp yapabilirsiniz. Ben kızımın eski eşyalarından, bebeklik eşyalarından ölçü alıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle göstereyim size nasıl yaptığımı. Öncelikle boyundan başladım. Boyundan yaparak burada sık iğneyle bitirdim. Sık iğneden sonra pili kısmını kurdum. Piliden sonra düz ördüm. Pile zaten 3 sıra arttırma oluyor. Sonra kolu ördüm. Kolu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi burada da pile detayları var. Kolları bitirdikten sonra kapşonlu yaptım. Kapşonu da bu şekilde göstereyim. Bakın. Kapşondaki V detayına hafif yukarı doğru genişliyor. Çünkü buralarda ara ara artırma yaptım. Kapşonu ördükten sonra iki ucunu birleştirdim. Sonra en son sık iğnesini gidip yelpazesini yaptım. En son işlemelerini yaptım tabii ki. Evet arkadaşlar bu şekilde hırkamız. Bakın pili detaylarına. Kol detayı da çok güzel, çok hoş. Herkes yapabilir bu modeli. Çok kolay, çok basit. Sadece işlemi uzun. Bir de biraz teknik bilgileri var. Videoyu sonuna kadar izleyin. Yani ben nasıl yapıyorsam videoyu da aynı o şekilde anlattım. Her detayı anlattım. Video o yüzden bayağı bir uzun olacak. Şimdiden kusura bakmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Beğenilerinizi de bekliyorum. Çok güzel. Kızlar için bıcır bıcır bir model. Şimdi arkadaşlar ben 2 yaş yaptığım için hemen ölçüyü veriyorum. Kağıt kalemleri hazırlayın. Şimdi aslında buradaki kurmanın tekniğini size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın hemen kola gelelim. 12 tane trabzan var burada. Önde de 12 tane var. Arkada da 26 tane var. Şimdi kolda 12 olduğuna göre önde 12 olacak. Fakat ilik yeri yaptığımız için 1, 2, 3. 3 tane fazla trabzan koyuyorum. 2 yaş bu. Verdiğim şu an ölçü 2 hatta 3 yaş için bir ölçü. 12 trabzan artı 3 tane daha trabzan. Çünkü ilik yerleri üst üste gelmesi için. Biz ilik yerlerini örerken yapıyoruz. Sonradan ilik yeri yapmıyoruz bu modelde. Onun için sağ ve sol tam 12 trabzandan sonra 3 tane daha trabzan eklersek 15. 15 tane trabzan yaptık. Kola 12 tane yaptık. Arkaya da 26. Şu mantık yürütün. 12 12 ise 24. 2 sayı fazla olacak arkada. Yani o yüzden 26. Mesela 1 yaş için ön
10 olacak. 3 fazla olunca 13 olacak. Kol 10 olacak. Arkada 22 olacak. Yani arka koldan iki kolun toplamının 2 fazla trabzan olacak. Yani 13, 10, 22, 10, 13. Şimdi 3, 4, 5 yaş için mesela 2'de 15'ti. 17 burası. 17, 14, 14'ün 28, 30, arka 30, kol 14, ön 17. Bu şekilde ölçü. Her yaş grubuna 2 trabzan fazla artıracaksınız. 6, 7, 8, 9 aralığında. Burası 17 ise 19 olacak. Burası kaç olacak? 16 olacak. Burası 16, 16, 36, 37, 38 olacak. Daha büyük yaş grupları için bu ölçü. Burayı da 16 ve 19. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yapacağız uzunluğu? Dediğim gibi hırka alacaksınız, kazak alacaksınız elinizde. Elinizin altında olacak. Kolunu ona göre uzatacaksınız. Benim kızımın hırkası var. Ben ona göre kol ölçüsünü alıyorum. Tam da tutuyor. Biraz da büyük bol yapıyorum. Şimdi arka ortası bel ölçüsünden 5 santim fazla olacak. Normalde bu 2 yaş olduğu için bu arkası 30 olmuştur. 30-35 civarları oluyor genelde. Hani burası arttıracağız. Çocuğunuzun bel ölçüsü geldiği zaman koltuk altı keseceğiz. Videoda zaten göstereceğim size. Çocuklarınızın şimdi boy uzunluğunu nasıl yapacağız? Bu model etekli bir model olduğu için omuzdan popo altına kadar ya da diz üstüne kadar ölçü alabilirsiniz. Bu beldeki pileyi de göbek üstü, tam göbek deliğinin üstü de olabilir. Hatta biraz daha üstü de olabilir. Göbek altında pileyi kurarsanız çok kötü gözüküyor. Bilginiz olsun. Mutlaka göbek hizası ya da göbek üstünde pileyi kurun. Bu şekilde ölçüyü de vermiş olayım arkadaşlar. Takıldığınız nokta varsa yoruma mutlaka yazın. Evet, şimdi örgümüze başlayalım. Herkese şimdiden kolay gelsin. Evet arkadaşlar, hırkamıza başlayalım. Ben hemen bir 15 zincir çektim. 15 zincir ön oluyor. Şimdi kol için 12 ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ekledik. Şimdi arka için 26 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eğer bu şekilde sayarak giderseniz ölçünüz tam tutar. Şimdi arka için kol için tekrar 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, şimdi ön içinde 15 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane çektik. Şimdi 1, 2 zincir çekiyoruz. Çünkü trabzan yaparken sayımız eksilmesin. Bakın bu şekilde trabzan yapalım. Tam 15 tane trabzan yapacağız. Modelimiz kendinden ilikli olduğu için ön kısım 12 yerine 3 tane daha fazla yapıyoruz trabzan. 15 oluyor.
İkinci sırada ilik açacağız. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Şimdi 2 tane zincir çekelim. 1, 2. Bu kol ayrımı. Zincir çektik. Şimdi 12 tane trabzan. Burası da kol. 12 olan yer kol. Kendinden ilikli yaparsanız bu şekilde modeli kurun. Hırkayı, yelekleri, kazakları. İki, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki zincire trabzan yapalım. Şimdi arkaya geçtik. Arka robasını yapıyoruz. 26 taneydi. Evet, 26 arka yaptım. Burası arka. Tekrardan kol için 12 tane. Evet, 12 kol yaptım. Şimdi 2 zincir tekrardan 15 tane trabzan yapıp ön kısmı da bitiriyoruz. Boyunluktan başladığımız için bu şekilde robayı kuruyoruz. Erkek ve kız modellerde, hırka ve yeleklerde bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sırada size ilik açmayı göstereceğim. Evet, son zincirimize trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Döndürelim. Şimdi arkadaşlar ilik yeri için kız modeli olduğu için sağ taraftan açıyorum. Erkeklerde ise sol taraftan açılacak. İki tane trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekelim. Tel alalım. Bir trabzan atlayalım. Yanındaki trabzana batarak bakın ilik yerimizi açtık. Eğer düğmenizin boyutu büyükse 2 tane zincir çekin. Bir boşluk atlayın. Evet. İkinci sırada kol ayrımlarında artırma yapacağız. Evet. İkinci sıranın son trabzanına gelmeden
Bakın son bir trabzan var burada. Bunun içine tam 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2. Sonra tekrardan bu boşluğa bir trabzan yaparak öndeki kısmımızı bu şekilde yaptık. Kol ayrımlarını hep bu şekilde yapacaksınız. Sadece çift sıralarda arttırma olacak. Mesela ikinci sırada arttırma yaptık. Üçüncü sırada arttırma yapamayacağız. Buraya bir tane trabzan yapacaktık. Şimdi bakın kola geçtim. Kola da aynı şekilde 2 tane trabzan yaptım. Diğer kol ayrıma gelene kadar trabzan yapıyorum. Şu an kol kısmını örüyorum. Evet. Buraya da 2 tane yapıyorum. Bütün kol ayrımları bu şekilde. Sadece ikinci sırada yaptığımız arttırmayı üçüncü sırada bir tane yapacağız. Orayı da size göstereceğim. Bütün modellerde bu şekilde başlıyorum. Robayı bu sayılarla kuruyorum. Ben burayı öreyim, geleyim hemen. Evet, arkayı bitirdim. Kol kısmını da bitirmek üzereyim. Son ilk başta yaptığım işlem gibi yapıyorum. Çift artırma. Evet, üçüncü sıraya geçtim. Hiç bu köşelerde artırma yapmıyorum. Buraya dikkat edin. Dümdüz olacak. Evet arkadaşlar. İkinci sırada yaptığımız artırmayı üçüncü sırada asla yapmıyoruz. Bir tane trabzan yapacağız. Bu şekilde bütün kol ayrımı tamamlayın. Üçüncü sırada. Dördüncü sıraya geçtiğimizde 2'de yaptığımız çift artırmayı yapacağız. Yani 2'de 4, 6, 8, 10. Bu sayılarda artırma yapacağız. Çiftli sayılarda artırma, tekli sayılarda artırma yapmıyoruz. Bu şekilde kol ayrımlarını tamamlıyoruz.
robamızı büyütüyoruz. Eğer her sırada biz arttırma yapsaydık bu kol kısmı daha büyük olduğunu düşünün. Böyle havaya kalkıyor. Çiçek gibi açılıyor. Ama biz hafif böyle omuzda böyle hafif düşüklük oluyor. O formu vermek için bir sıra arttırıp bir sıra arttırmıyoruz. Bakın son bir tane boşluğa bir trabzan, bir iki, roba kurma tekniği bu şekil. Hani benim yaptığım standart bütün hırkalarda, bütün yeleklerde böyle yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle daha net anlayacaksınız. Biz ilik yerini burada açmıştık. Bu ilik yeri üst üste geliyor. Tekrardan ilik yeri yapmayacağız. Sadece sıkı tığ gidip süsünü yapacağız. Bakın üst üste geliyor ilik yerimiz. Buralar kol, burası arka, burası ön. Bu arka kısım bir yaşta 28 santim olduğu zaman koltuk altı keseceğiz. Yani şuradan ölçelim. Bir yaş altı istiyorsanız 28 santim. Yeni doğan istiyorsanız 25 santim yapabilirsiniz. 2 yaş istiyorsanız 30 santim olacak buralar. Daha büyük istiyorsanız hani 3-4 yaş hani 30 santimi geçsin, 35 santim olsun. Çünkü hırka bele sıkmasın, bol olsun. O şekilde. Zaten buranın ölçülerini vereceğim size. Açıklama kısmına yazarım ya da yoruma yazın. Yorumda da cevaplarım. Ben robamı yapayım. Sonra koltuk altımını size göstereceğim. Evet hanımlar, robamız bitti. Bu arada ilik yerini isterseniz 8 sırada bir, isterseniz 9 sırada bir ilik yeri açabilirsiniz. Daha fazla ara vermeyin çünkü fazla genişlik olmasın ilik aralarında. Bu şekilde ilikleri mutlaka yapın, unutmayın. İsteyen daha sık ilik arası yapabilir. Şimdi roba olarak da ben tam 13 sıra ördüm. İpim birazcık kalın olduğu için arkadaki sayı benim için ideal oldu. Yani 30 santim. Bir yaş yapmak isteyenler burada arkayı ölçtüğünde 25 santim olacak. Buradan şuradaki köşeyi ölçeceksiniz. Bir daha koltuk altında 6 tane zincir çekeceğiz. 30 olan sayı 32-34 olacak. 25 bir yaş için ideal. 2 yaş için 30. 4-5 yaş, 3 yaş 30 santimi geçsin. 31-32 santim olsun. Daha büyük yaş yapmak istiyorsanız 35 santimi mutlaka geçsin. Çünkü beden genişliği dar olmasın. Şimdi arkadaşlar ön patımı bitirmek üzereyim. Koltuk altı kesimini size göstereceğim. Evet, son trabzanı yaptık. Şimdi buradaki yer kol. Bu iki ara kol oluyor.
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik. 6 zincir çektikten sonra bakın şu şekilde gelin. Fark etmiyor. Önünüzden sırayla devam ettiğiniz gibi. Arkadaki başlangıç ilk trabzana batın. Yapamadım, bir saniye. 2, 4, 5, 6. Şuradaki yere batıp trabzan yapın hemen. Bakın koltuk altı bu şekilde oluşuyor. Arkayı örerek buraya kadar gelin. Burada da koltuk altı kesmesi yapacağız. Evet, kol ayrımına geldik. Tekrardan koltuk altını keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektik. 1, 2 yaş, 3 yaş içinde böyle çekebilirsiniz. 4 yaş, 5 yaş. Daha büyük yaşlar için 8 tane zincir çekebilirsiniz. Evet, öne geçtik. Sıramıza devam edelim. Burayı bir tamamlayalım. Evet, ön kısma geldim. Şimdi koltuk altındaki zincirlere trabzan yapacağız. Dikkat edin, sakın sıra atlamayın. Mesela şu şekilde boşluk oluyorsa, oluyor çünkü zincir başlangıcı olduğu için. Buraya bir tane daha trabzan yapın. Bu şekilde bakın boşluk kapanmış oldu. Burada yaptığınız trabzanı aynı burada da yapmayı unutmayın. Şimdi burayı bu şekilde gidip geleceğiz. Şunu göstereyim size, ne kadar örmeniz gerektiğini, pili yerine kadar. Pili kesmeyi de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, ben 2 yaş yaptığım için şu şekilde üzerine koyalım. İlik yerini sakın unutmayın. Çünkü ben çok unuttuğum zaman sökmek zorunda kalıyorum 9 sıra. Evet hanımlar, şimdi koltuk altından sonra ben 6 sıra daha öreceğim. Omuzdan ölçtüğüm zaman 20 santim oluyor. 20 santimden sonra piliyi kuracağım. Pili formunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Sizler de omuzdan koltuk altına kadar 20 santim ördükten sonra piliye geçeceksiniz. Bir yaş yapanlar 18 santim olacak. 3-4 yaş yapanlar işte 22 santim olmalı. İşte 5-6 yaş yapanlar 25'i geçmeli. Hani bu şekilde ölçümüz. Hatta daha garantili istiyorsanız, hatta piliyi nerede yapmak istiyorsanız çocuğunuzun omuzundan göbek hizasının biraz üstüne ölçü alırsanız pili yerini o şekilde kurabilirsiniz. Örgüye devam edin. Ben bu sıramı bitirdikten sonra, hatta 6 sıramı bitirdikten sonra pili yerini size göstereceğim. Evet hanımlar, 6 sıra ördüm. 6 sıra ördükten sonra sık iğne gittim. Mutlaka sık iğneye gidin.
Çünkü pili kurarken çok boşluk oluyor. O boşluk olmaması için sık iğnenin üzerine kuracağız. Onu da son bir iki tane hatta sökeyim. Nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın trabzan yaptım, bitirdim. 6 sıradan sonra sık iğne gidiyorum. Şimdi ilik yeri açacağım. Evet, ilik yerimi de açtım unutmadan. Şimdi pileyi nasıl ayarlayacağız? Onu göstereyim size. Şu şekilde göstereyim. Şimdi şu kol ayrımları böyle üst üste güzel gelsin. Geldikten sonra böyle ayarlayalım, katlayalım. Tam şunun ucu tam yan dikiş diyelim buna. Yan dikişini böyle katlayın. Tam bu ortaya pili kuracağız. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 16 sıra ördükten sonra pile kuracağız. Şu an 4 sıra ördük. 1, 2, 3, 4. Trabzan yapalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın tam ortasından 16. Şimdi arkadaşlar 16 trabzan yaptıktan sonra 17. trabzana tam 3 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3. Bakın 3 tane. Sonra diğer yere de 3 tane yapıyoruz. Pili kısmını bu şekilde. Bu kadar. Şimdi ben 5 pili yapıyorum. İsterseniz pili sayısını arttırabilirsiniz. Şimdi biraz öreyim. Diğer yerleri de göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar hırkanın tam arka ortasına bir tane pile yapacağız. Böyle ölçerek gösteriyorum ki saymayla uğraşmayın. Sayabilirsiniz de. Şu şekilde tam eşit hizaya getirin. Böyle ayarlayın. Sonra burayı işaretleyelim. Evet, örgümüzün tam arka ortasını işaretliyoruz. Buraya da bir tane pil yapacağız. Sonra bu pilinin tam hizasından bakın. Şuraya pil yaptık ya. Burayı da tam böyle arka ortasından katlıyoruz. Tam hizasına getirin. Bakın burayı da işaretleyin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane pil yapmış olacağız. Şimdi pile yerine kadar trabzan örelim. Evet, işaretlediğim yere kadar geldim. Aparatımı çıkardım.
Tekrardan buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Sonra diğer yere de 3 tane. Yani 2 tane sık iğnenin tepesine 6 tane trabzan yapıyoruz. Bakın. Şimdi arka ortasını da aynı şekilde yapıyoruz. İşaretleyeceğimiz buraya da aynı şekilde yapıyoruz. Buradaki pileyi de 16 sırada açacağız. Orayı da unutmayın. Ben pililerimi yapayım. Siz de ayarlayın. İkinci sıraya geçelim. Evet arkadaşlar. Bu tarafta da pilelerimi kurdum. Şimdi pile kurduktan sonra ikinci sıraya geçelim. İkinci sıramı da ördüm. Şimdi son bir trabzanım kaldı. Onu da yapayım. Bakın 3 tane burada, 3 tane burada yapmıştık. Bu 3 tanenin üzerine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Buradaki sayı ona 12 tane oluyor. Bunu yapmamızın sebebi pili formu vermek. Bakın 2 tane yapıyorum. Sadece bu pili yerlerinde artırma olacak. Başka hiçbir yerde artırma olmayacak. Son 3. sırada da artırma yapacağız. Orayı da göstereceğim. Ama bu şekilde değil. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane yaptık. Buradaki pililere de aynı şekil yapalım. Sonra 3. sıraya geçelim. Düz devam edelim. Artırma yaptıktan sonra unutmayın sakın burada pili yapmalarını, pardon, arttırma yapmayı. Evet. İkinci sırayı bitirdim. Evet, 3. sıraya geldik. Piliden sonra 3. sıramıza geldik. Şimdi 3. sırada bir çift bir tek trabzan yapacağız. Burada 12 tane trabzan vardı. Onun üzerine bu şekilde arttırma yapacağız. Bir çift trabzan, bir tek trabzan. Zaten bu son arttırmamız. Daha arttırma yapmayacağız. Düz öreceğiz. Son bir trabzan kalmış çiftin üzerine. Onu da tekle bitiriyoruz. Bu şekilde pilimizi yapmış oluyoruz. Bakın pili formunda çıkıntı var. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Diğer pili yerine gelene kadar arttırma asla yapmıyorsunuz. Düz trabzan devam ediyorsunuz. Buraya geldiğinizde aynı şekilde bir çift bir tek yaparak buna 4 pilemiz kalmış. 4 yere de aynı işlemi yaparak arttırmayı bitiriyoruz. Şu şekilde göstereyim. Katlayayım bir. Bakın. Pili formları. Bu ördükçe daha çok ortaya çıkacak. Aşağı doğru hiç artırma yapmadan dümdüz devam edin. Ben 25 santim olacak boyu. Piliden aşağıya 25 santim öreceğim. Yani
hemen hemen 26-27 sıra örmüş olacağım. İlik yeri açmayı kesinlikle unutmayın. Bundan sonra da şey yapacağız. Kollara geçeceğiz. Çünkü etrafını dönmeden kapşon yapımını göstereceğim size. Bu şekilde hanımlar. Bitirelim. Kola geçelim. Evet arkadaşlar. Ben tam 25 santim yaptım. Bir sıra daha gidiyordum. İpim yetmedi. 25 santim yaptıktan sonra kola geçiyoruz. Ben buradaki kolu ördüm. Sonra buradaki pil yapımını göstereceğim. Hemen buraya nasıl kol takıldığını size göstereceğim. Evet, şimdi kol yapımını göstereyim size. Direkt buradaki kol ayrımından uzun tel bırakın. İç kısımdan başlamamın sebebi şuradaki desen nasıl oluşuyorsa bir içten bir dıştan gideceğiz. Trabzanın düz yönü burası. Trabzanın ters yönü burası. Tersten örmeye başlayacağız. 2 zincir çektik. 2 zincir çektikten sonra trabzan yapıyoruz. Komple buraya kadar trabzan yapalım. Sonra birleştirmeyi size göstereceğim. Tripodum kırıldı. Yenisini aldım. Ayakları gözüküyor. Kusura bakmayın bu yüzden. Ben hemen burayı örüp geliyorum. Evet, son 2 trabzanım kaldı. Şimdi ilk başladığımız trabzanın tepesine batıp çıkıyoruz. Tel aldım, çıktım. 2 zincir çektim. Bu sefer içten değil, dışarıdan öreceğiz. Döndürelim. Bakın, trabzanın ters yüzü. Burası düz yönü, burası ters yönü. Bu şekilde örmeye devam edin. Burayı da birleştirmeye gösteriyorum size. Evet, az kaldı. Şimdi birleştiriyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ters dönüyoruz. Bu şekilde kolu örün. Tam ben 2 yaş için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra ördüm. 22 sıra ördükten sonra sık iğne gittim. Sık iğneye mutlaka gidin. Şimdi size koldaki pili detayını göstereceğim. Şu şekilde 4 tane pil yapacağız. Burada tam ortalarında, bir de şu kenarında pili yapacağız. Tam ilk trabzana 3 tane yapıyoruz. İkincisine de 3 tane yapıyoruz. Şu an 2 ve 3. 3 tane yaptık. Tam kolda 4 tane pili yeri yapacağız.
şekilde eşitleyebilirsiniz tam ortasını. Siz sayarak yapın. Ben şimdi video uzun olmasın diye saymıyorum. Burada da 3'er tane yapıyorum. Şu an 3. pilimi açıyorum. Pardon, pilimi yapıyorum. Bakın tam böyle yaptığım zaman ortalamış oluyorum. Şimdi diğer artırma yapıyorum. Evet, şimdi birleştirelim. 2 tane zincir çekelim. 2 zincir çektikten sonra burada 6 tane arttırma vardı. 6 tane arttırmanın üzerine ikişer tane trabzan yapalım. Yani 12 tane oluyor. 1 ve 2. sırada arttırma oluyor. 3. sırada arttırma yapmayacağız. Evet, 2. sıraya geçiyoruz. Buradaki 6 tane arttırma vardı. Bunların üzerine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Sadece arttırmaların üzerinde ikişer tane trabzan olacak. Bakın yaptım. Burası böyle bu şekilde havaya kalkıyor. Diğer pili yerlerine de aynı şekilde artırma yapın. Buraya ikişer tane yapın. Buraya da ikişer tane yapın. Yani 12 tane olacak burada. Burada da. Sonra 3. sıra düz olacak.
4 sıra düz öreceğiz. 4 sıra ördükten sonra kenar oyasını size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıramı bitirdim. Üçüncü sırada da normal düz trabzan yapın. Ben 4 sıra dedim ama 4 ve 5 sırada bitireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 sıra öreceğim. Sonra yelpazesini yapacağım. Kenar oyası oluyor. Evet hanımlar, şimdi 5 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıradan sonra kenar oyasını göstereceğim kolun. Bir zincir çektik. 1, 2, 3. 3 tane, pardon, 2 boşluk atlayıp 3. Trabzana batıyoruz. Tel aldık. Bir trabzan yaptık. Tam bunun içine 6 tane trabzan yapıyoruz. Bakın 6 tane trabzan yaptım. Tekrardan 2 boşluk atlayıp üçüncüsüne batıp sık iğne yaptık. Aynı şekilde bu işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye battık. 6 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kenar oyasını bitirin. Şimdi arkadaşlar kolu yaptık. Kenar oyasını da yaptıktan sonra buradaki boşluğu mutlaka dikin. Ters çevirin içeriden. Başlarken uzun ip bırakmıştık ya. Bundan gelişi güzel. Yukarıdan aşağıdan, yukarıdan aşağıdan. Tam şurası tam ortası oluyor. Tam ortasına getirerek iğneyle dikin. Burayı unutmayın. Şimdi size kapşon yapımını göstereceğim. Sadece kol ayrımlarında artırma olacak. Diğer sıralarda ise arka ortasında olacak. Şöyle işaretleyelim arka ortasını. Şimdi hırkamızın ön yüzü bu tarafa olduğu için ipimizi bu şekilde takıyoruz hırkaya başlarken. 2 tane trabzan yapın. Pardon, bir tane, pardon, 2 trabzan değil, 2 zincir çekin. Bir trabzan yapın. Kol ayrımına kadar artırma yapmadan trabzan yapalım. Evet, kol ayrımına geldik. Burada
Bir trabzan yaptık. Bir tane daha yaptık. Sağlı sollu çifter trabzan yapacağız. Sadece kol ayrımlarında. Buraya yaptık. Sonra buraya da yapacağız. Evet. Kol ayrımına geldik. İkişer tane yapıyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bu işaretimiz dursun. Buralara da kol ayrımı yapalım. İlk sırayı bitirelim. Evet. Buradaki arttırmalarımı da yaptım. Daha arttırma yapmayacağız. Sadece arka ortasında arttırma yapacağız. O da şimdi şu an anlaşılmıyor ama kapşon yukarı doğru çıkacağı için hafif burası düz olacak. Hafif bu arka olan yer V şeklinde olacak. Şimdi ikinci sırada arttırma yapmayalım. Üçüncü sırada arka ortasına geldiğiniz zaman bir çift trabzan yapın. Her 3 sırada bir arka ortasına bir çift trabzan yapın. Şapkanın boyu 25-26 santim olduktan sonra birleştireceğiz. Onu da size göstereceğim. Yani tam 26 sıra örmemiz gerekli. İkinci sıraya geçtiğimizde döndürüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi arka ortasında mutlaka 3 sırada bir çift trabzan yapmayı unutmayın. Çünkü kapşonlarda fark ettiyseniz yukarı doğru bir genişleme var baş bölgesinde. O detayı atlamayın. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şapkamızı ördüm. Şimdi uç kısmını birleştireceğim. Buradaki yer nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben tam 25 sıra ördüm. 2 yaş için. Ve 5. ipimden bu kadar kaldı. 6. iple bu kenarlarını sık iğne gideceğim. Ve buradaki deseni yapacağım. Şapkayı ikiye katlayalım. Düz yönünden. Böyle uçları birbirine denk gelsin. İlk trabzanın başından tığımızı geçirelim. Şimdi arkadaşlar, kapşonun ucunu bu şekilde sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Sık iğne yaparken fazla sıkı yapmayın. Gevşek gevşek. Buradan alıp karşıdan da alıp tığ ile birleştiriyoruz. İğne ile bu işlem olmaz. Kötü durur. Evet, ucunu buraya kadar sık iğneyle birleştirelim. İpimizi de kopartalım. Evet, şapka yaptıktan sonra hırkanın bütün çevresini sık iğne gideceğiz. Bu öndeki kısma nasıl gideceğini göstereceğim. Bakın, trabzanın ortası, tam ortadan girip tel alıp çıkın. Sonra buradaki tepeye batın.
buradaki 2 tane zincir var. Onun tam ortasına batıp sık iğne yapın. Bu şekilde hırkanıza sık iğne ile tamamlayın. Kolda gösterdiğim yelpaze desenini de yapabilirsiniz. Onu size isterseniz tekrar göstereyim. Hırkanın sık iğnesini gittikten sonra komple yelpazeyi biliyorsunuz. 1, 2, 3 atlıyorsunuz. İki, 4, 6. 6 tane trabzan yapıp 1, 2, 3. Üçüncü de sık iğne. 1, 2. Mesela köşeye geldiğinizde 2 tane atlayın. Bu şekilde hırkanın kenar oyasını yaptıktan sonra hırkamız bitiyor. Bitmiş halini de göstereceğim. Evet. Evet hanımlar, hırkamız bitti. Çok güzel bir model oldu. Süslemelerini de bitirdim. Bakın kenar oyasını gittim, sık iğnesini, sonra yelpaze modelini yaptım. Hırkamın bütün köşelerini döndüm. Şu şekilde göstereyim. İşlem olduğu için alta yeşil olan kısım çıkıyor. Süsleme için ayrı bir video çekeceğim. Bu hırkayı yayınladığım zaman diğer süsleme videosu da yüklenmiş olur. Arka kısmı da bu şekilde. Bakın pile kısımları. Çok güzel bir model oldu. Herkes kolaylıkla yapabilecek. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyorum. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.